Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Şükürler olsun, şükürler olsun diyelim. Şimdi bakalım, görelim. Şu tütsümüz de şurada tütsün ya. Şuraya koyayım da. Şöyle tamamdır. Şimdi böyle bir oturuyordum, dedim ki şu canlarım beni bekliyordur. Melekciğim neredesin, neredesin, neredesin diye yollarımı gözleyenler var dedim. Onları bensiz bırakmayayım, şu aşk üçgeni açılımından bir geleyim dedim ben. Çünkü uzun zamandır aşk üçgeni açılımı yapmıyorum. Geçen sene yaptık. Bir yapacağım bakalım şimdi. Bu aşk üçgeninde neler oluyor, ne durumdasınız, nasılsınız, nasıl gidiyor veya ne olaylar olmuş, hepsini bir öğrenmek istiyorum. Şimdi öncelikle bir de kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Çünkü kızıyorsunuz. Diyorsunuz ki çok konuşuyorsun Melek Hanım. Fakat ne yapayım, yani işim bu. Canlarım benim. Şimdi bu aşk üçgeni içinde olanlar var ya, şimdi ya kadın evli oluyor ya adam evli oluyor ya da ikisi evli oluyor. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bu zaten, bakın, şimdi aşk üçgeni, tamam mı? Şimdi çoğu gördüğüm, duyduğum, yaşanılan durumlar var. Şöyle bir durum oluyor. Şimdi sen bir ilişki yaşıyorsun birisiyle, değil mi? Şimdi ama sen bir yere bağlısın. Bağlısın. Evet. Zaten etik olmayan bir durum. Şimdi ben yargılamıyorum, fakat şimdi şöyle bir şey var. Neden İnsanlar birbirlerini aldatma gereği duyuyor? Eşler aslında. Anlatabildim mi? Neden insanlar birbirlerini kandırma, hayatlarında sıkıntıya sokma gereği duyuyor? Şimdi bazıları gerçekten rahat batıyor. Bazıları da gerçekten evlilikleri içerisinde mutlu değiller ama zorunlu olarak kalmak zorunlu oldukları için bunu yapıyorlar. Her şekilde şimdi buna bir kılıf uyduruluyor. Fakat bu normal değil. Anlatabiliyor muyum? Yani etik değil. Yani bir insan bir insanı istemiyorsa, onu demek istiyorum, boşanır, ayrılır, yoluna devam eder arkadaş. Gider oradan alır birini, çok istiyorsa evlenir, hayatına bakar. Ama o kadar çok, bakın, o kadar çok aldatmalar, o kadar çok arkadan iş çevirmeler çoğaldı ki bunun artık var ya, ipi sapı yok, yani o kadar diyorum size. Dürüst olmak bence her zaman daha iyidir. Her zaman diyorum, karma yaratıyorsunuz. Bu karmaların bedeli de işte ödeniyor. Ve niye olmuyor, niye olmuyor, niye olmuyor diyorsunuz ya, işte bundan olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü o kişi evli olduğu alanı değiştirmiyor. Arkadaşlar, değiştirmiyor. Niye değiştirmiyor? Diyor ben burada rahatım diyor. Çocuklarım da bakılıyor. Benim de üstüm başım yıkanıyor. Ben burada diyor aşkımı sevgimi yaşayayım diyor. Buraya da gideyim diyor. Öyle yapayım diyor. Yani o kadar zor bir iş ki, yorucu bir iş ki. Yani vallahi da gerçekten söylüyorum size. Kimsenin başına vermesin, çok yani. Ben böyle aşkın ızdırabına başlarım yani. Kesinlikle uğraşılacak bir durum değil. Ama ne yazık ki insanlar seçimlerini yanlış yaptıkları için, hayat şartlarından bazıları işte kendileri istediği için de bunu yaşayanlar da var. Ben çok görüyorum aslında. Şimdi bazen ben de şöyle bir şey oluyor. Size burada bir itirafta bulunayım. Ben bakımlarımı görüntülü yaptığım için şimdi ben görmeden bana söylemezler. Anlatabildim mi? Yani kartlar değil olay. Şimdi bazılarının yüzüne baktığım zaman bakamıyorum. Sağa sola bakma gereği duyuyorum. Yüzüne bakmak istemiyorum. Çünkü o içlerindeki art niyetleri gördüğüm için yüzlerine yansıyor. Ama bazı insanların yüzlerinden o kadar iyi niyeti, o kadar duruma şey kalmışlar ki, saf temiz kalmışlar ki, o durumu yaşamak zorunda kalmışlar ve çaresizlik içerisinde nereye gidebilirim ne geldikleri için onlara yardım etmek boynumun borcu oluyor. Ama bazı kişilerde yaşayacaksın, yani çekeceksin. Ben söylerim, geçerim, ama senin yaşayacağın,
çekeceğin öyle sıkıntılar olacak ki, anlatabiliyor muyum? O sıkıntıları kimse değiştiremez. Kime gidersen git değiştiremez. Çünkü orada bir yaşattığın bir karma var. O karmanın bedeli ödenecek. Her ya da geç. Anlatabildim mi? Kim yaratırsa, bu karmayı kim yaratırsa onun bedeli her ya da geç ödetilecek. Kimse yaşattığını yaşatmadan bu dünyadan göçüp gitmez. Bu da kulağınıza küpe olsun. Öncelikle bunu da dile getireyim. Şimdi aşk üçgeni yaşadığınız kişiyle son neler yaşadınız burada ve bu kişinin size karşı sevgisi, kalbindeki duygusu neymiş ona bakacağız. Üçüncü olarak da ne yaşayacaksınız? Tamam mı? Ne yaşayacaksınız? Ona niyet ediyorum. Hadi bakalım bismillah deyip başlıyorum. Şimdi bir kavga, bir tartışma, bu olay bitmiş. Bitmiş bir durumu anlatılıyor. Şu anda görüşülmüyor. Fakat her iki taraf için de sıkıntı olmuş burada. Şimdi buraya çok emek verilmiş. Ya 8 sene ya 3 senelik bir ilişki var burada. Kimle enerjim tutuyor bilmiyorum. Fakat burada bazılarınızın da bakın maddi kaybı da manevi kaybı da çok olmuş. Ve hemen hemen şöyle bir durum var. 2 yıllık bir ilişki ise bu da maddi manevi büyük zararlar görülmüş. En sonunda da böyle bir durum yaşanılmış, bir tartışma yapışılmış. Herkes eteğindeki taşları döküp kenarıya çekililmiş deniliyor. Şimdi bu ateş elementi olabilir veya hava grupları ve şimdilik su grupları çıktı burada. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kişinin sadece sizinle ilişkisi değil, başkasıyla da ilişkisi olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. Veya biliyorsunuzdur, bunu da bu şekil kabul de etmişiz. Artık bu yani Bermuda şeytan dörtgeni beşlisi gibi bir ilişki burada görünüyor. Çünkü buradaki beyefendi, aşk üçgeni yaşadığınız kişi flörtöz bir yapıya sahip yani. Anlatabildim mi? Yani flörtöz bir yapıya sahip fakat nedense siz gerçeği görememişsiniz. Yani çok geç kalmışsınız bir şeyleri anlamak için, çok geç kalmışsınız ki özellikle ise ateş elementi ise bu. Şu anda çok pişman aslında. Sizinle tekrar görüşüp konuşma isteği var ama so spät yani artık bir şeyler bitmesi gerekiyor, durması gerekiyor. Hani bir ülke bir ülkeye savaş açar da dersin ki yeter kardeşim dur artık dersin yani. Aynı o noktada. Anlatabildim mi? Birisi dur demiş. Bu diyen tarafın siz olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bu kadar emek verip de karşılığını alamadığınız durumda bir dur deyiş olmuş burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi burada bir bakın sevgi de var, aşk da var. Zaten aşk olmayan yer, aşkın olduğu yerde saçmalıklar olur zaten. Tamamen bu durum. Şimdi tekrardan şans isteyecek mi? Bu bana gelecek mi? Abla diyenlere bu da kapak olsun. Gelir, tekrar gelir. Sorun o değil. Gelir de geldiği zaman ne diye gelecek? Ne çözecek de sana gelecek bu? Ay gene sinirleniyorum ben. Geldiği zaman sana evet ben ayrıldım, bit schön, burada bak boşandım veya ben evimi ayırdım veya ben seni istiyorum deyip de mi gelecek yoksa seni seviyorum hadi bir daha deneyelim diye mi gelecek? Şimdi ikisi çok farklı. Şimdi seni seviyorum deyip de gelenlere diyor tekrar diyor şans verdiğiniz zaman sizin istediğiniz gibi olmazsa diyor gene diyor aynı noktaya gelinecek burada diyor. Burada böyle bir girdap var, tamam mı? Bu girdaptan çıkılamıyor bir türlü. Bu sizle alakalı değil, karşı tarafla alakalı diyor. Çünkü bu diyor ki benim diyor ne deniyor ona, ne ayranım dökülsün ne de işte keyfim kaçsın hesabı, anladınız, o hesap yani. Hiç rahatını bozmak istemiyor. Aynı zamanda da aşkımı yaşayayım diyor. Onun için burada size diyor ki ikinci diyor, üçüncü aylarda daha büyük sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız diyor, yapacağınız şey şu, kendinizi diyor, siz kendiniz ne istediğinizi bileceksiniz diyor. Ha ben bunu böyle kabul ediyorum diyorsanız arkadaş, zaten benim de hayatım onunkine uyuyor. Ben böyle yaşamak istiyorsam evet diyor. Bu tarz isteyen kişiler için aşk çok güzel bir şekilde yaşarsın ama gitmez yani. Hayatında sırtını dayayacak bir kişi değil bu. Bu gider. Aşk olarak gider. Gidersin, gezersin, yersin, içersin. Olay bundan ibaret diyor. Ama bu diyor
sağlam bir ilişki beklerseniz diyor, böyle bir sağlam bir ilişki noktasına gitmez diyor burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Peki kalpte durumu nedir? Özellikle Akrep Burcu diyor. Evinde, barkında, tamam mı? Eşiyle, eşi de biliyor sizi. Eşleri zaten, çoğunun eşleri sizleri biliyor. Bakın ben size söyleyeyim. Ve diyor ki bu iş ne olacak diyor. Eğer ki bu eşleri diyor Aslan Burcu'ndaysa zaten 3 kere boşanma aşamasına gelinmiş. Tekrar bu yuva toparlanmış. Ve son durumda da bakın bu aşk yaşadığınız kişi eğer ki Akrep Burcu'ysa, su gruplarındansa diyor, bu evlilik yıkılma noktasına gelerek toplanmış. Tekrar o tarafa yönlenmiş bu kişi, sizinle sorun yaşamış. Ve arada mesafe varsa diyor bu kişiyle diyor yüzleşeceğiniz durumlar olacak diyor, tamam mı? Şimdi burada şu var. Bu hane içerisini toparlamış arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Hiç de hane içerisinde kötü bir durumda değil. Tekrardan şans istemiş, eşi tekrardan buna şans vermiş ve maddi manevi de destekler ve aileler de bakın, eğer bu bir kendi işinin sahibi ise, ailesiyle yaptığı bir iş varsa, çünkü burada deniliyor ki bana, bakın ben size söyleyeyim, kiminle enerjim tutuyor bunu da bilmiyorum, fakat bana burada denilen bu kişinin evliliğinle ayrılması mümkün değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Aileler çok engel burada. Aynı zamanda da her şey buradaki kadının elinde. Bu şansı bu adama vermez bu kadın. Kadın bütün gücü elde etmiş. Anlatabildim mi? Eşi yani. Veya birlikte yaşadığı kişi, her neyse. Burada diyor bütün gücü elde etmiş. Yani o şansa, o özgürlük şansını veremiyor o kişiye. Vermez de diyor. Yani buradaki durum bu. Öncelikle onu size söyleyeyim. Peki ne olacak dediğim zaman gene hayal kırıklığı yaşanacak. Eğer aranızda mesafe varsa bu kişi sadece sizin yanınıza düşünüyor. Yiyeyim, içeyim, gezmeye gideyim diyor, tamam mı? Ama diyor gittiğim zaman da ne anlatacağım, neyi anlatacağım, neyi dile getireceğim diyor. Yani kendimi nasıl savunacağım düşüncesinde olacak diyor. Onu da size söyleyeyim. Yani buradaki durum şu: sizin yanınıza geldi mi iyi, güzel anı yaşayan ama hane içerisine gittiği zaman da çocuklarıyla, eşiyle mutlu olan bir kişi. Şimdi ne olacak dediğim zaman bakın burada diyor ki denge kaçmış. Denge kaçtığı için diyor siz çok beklenti içerisine girmişsiniz. Yani verilmiş sözler var, tutulamamış, yapacağım deyip yapılamamış ve siz artık akla karayı biliyorsunuz. Bildiğiniz halde daha da burada değnek dörtlüsü çıkıyor. Yani evlilik, nişan, söz ne zaman olur acaba? Hak ettiğimi ne zaman alırım diye bekleyiş içerisindesiniz diyor. Fakat burada diyor ki bakın, çoğunuzun gideceğini, şimdi burada bir kadın var para peşlisi. Adama hep söyler, hep konuşur, hep konuşur. Ben bu kağıdı böyle yorumlarım her zaman. Ama bu adam duymaz bu kadının dediğini. Bu kadın en son gider ve ileride bir şömine vardır. Orada dinlenir ve hayatına devam eder. Bu adam perperişan kalır. Ama bu perperişan kalması da ne içindir? Bu durum işte kaderseldir. Bunu bu yaşaması gerekiyordur. Anlatabildim mi? Çünkü bu yola gelmesi için yaşaması gerekiyordur bunu. Şimdi burada bazılarının hayatına giren kişiler ders vermek için gelmiş. Bazıları da diyor kadersel gelmiş diyor. Ama bu kadersel gelmiş durumlar içinde deniliyor ki bana, bu sizin zaten kıymetinizi, şansınızı biliyor. Yani siz ne kadar değerli olduğunuzu biliyor. Ama şu anda yapabilecek bir durumu yok bu insanın. Daha zamana ihtiyacı var. Eli kolu bağlı. O da çocuklarından dolayı bağlı diyor. Ama burada yani kendinizi perişan edip de işte bu insanla bunu yapsın da bunu etsin. Çünkü bunları çok yapmışsınız. Olduğunuzdan farklı bir şekilde davranmanız, hareket etmeniz gerekiyor ki bu kişi bu yola gelsin diyor. Onun haricinden bu kişi bu yola gelemiyor zaten diyor. Olmuyor diyor. Sizin hayatınızda değiştirmeniz gereken durumlar var diyor. Yani ikinizin hayatı birbirine denk olması için, adaletli olması için diyor, burada ikili hareket edilmesi lazım diyor. Ne yazık ki burada denge göremiyorum arkadaşlar ben. Göremiyorum yani. Şimdi bakalım, devam edelim. Şu kartlarımı öncelikle bir toplayalım. Ne anlatacaklar? Şimdi yasak aşk yaşadığınız kişinin hane içindeki durumuna bakalım. Çünkü bunu çok merak ediyorsunuz. Hanesinde nasıl abla? Mutlu mu eşiyle? Eşiyle ne yaşıyor? Çocuklarıyla huzurlu mu? Hep bu sorular geldikleri için bunları sormak istiyorum. Şimdi niyetlenin bakalım buraya, niyetlenin. Şimdi
hane içerisinde ne yaşıyor? Yasak aşk yaşadığınız kişi ne yaşıyormuş bakalım. Hane içerisinde ne yaşıyor? Yasak aşk yaşadığınız kişi. Tamam mı? Bakalım hanesinin içinde neler oluyor? Ve eşiyle olan durumu nedir? Ve ne yaşayacaklar? Ne olacaklar? Dediğim zaman ne oluyormuş? Şimdi zaten bakın burada biliyor. Kadın biliyor yani. Sizi biliyor bir kere. Biliyor yani. Neyin ne olduğunu biliyor. Ve diyor ki her fırsatta diyor oraya gitmek istediğini de biliyorum. Onunla diyor el ele kol kola olduğunu da biliyorum. Ve bütün bizim bak rızkımızı ona verip yedirdiğini de biliyorum diyor. Harcadığını da biliyorum. Şimdi böyle olanlar da var arkadaşlar. Herkes kendine yormasın. Bak kadın biliyor işte. Diyor ki gidiyorsun onunla yiyorsun, içiyorsun, eğleniyorsun, geziyorsun ve diyor rızkımızı da oraya yatırıyorsun, veriyorsun diyor. Tamam mı? Ve her fırsatta oraya gitmek istediğini de biliyorum diyor. Ve diyor o senden ne kadar uzakta olursa olsun sen oraya gitmek istiyorsun. Ve benim bunca verdiğim emek ne olacak diyor eşi. Tamam mı? Ne olacak diyor. Şimdi bu kişi de şunu diyor arkadaşlar. Ben giderim. Bak aynı temin anlattığım gibi seninle gelirim, el ele olurum, yerim, içerim, gezerim, paylaşırım. Fakat diyor gene dönüp geleceğim yer bu hane için. Ne kadar mutsuz olursam olayım burada verilmiş bir emek var. Geleceğim diyor ve burada benim 2 çocuğum var diyor. Tamam mı? Şimdi ve ben çocuklarıma çok düşkün babayım diyor. Şimdi buradaki durum şu. Şimdi bu bayanla burada sevgi, aşk durumu yok zaten. Uzun bir evlilikleri anlatıyor. Fakat buradaki kişi ve bunun çocukları, tamam mı? Şöyle bir durum var. Sen bununla aşk yaşadığı kişisin. Bak görüyor musun? Aşk yaşıyorsun. Ve bu adamın yüzü sana doğru bakıyor. Ve bir tarafta çocuklarını düşünüyor, bir tarafta seni düşünüyor, aşkını düşünüyor. Ve diyor ki tamam bir yan yanayken çok güzeliz, her şey mükemmel, uyum güzel, ten uyumu güzel, kafa dengeyiz. Ama diyor benim diyor hayatımda yaşadığım yer hapishane gibi diyor. Ben buradan diyor kurtulamıyorum diyor. Ve sana istediğin hayatı da sunamıyorum. Ne maddi ne manevi diyor. Benim diyor bu düzeni kurmam için diyor daha diyor zaman var diyor. Çünkü daha ben kendi kafamda oturtmadım bunu diyor. Daha ben kendim diyor bir şeyleri kabul edemedim ki diyor. Yani bir tarafı bitirip de bir tarafa gelemiyorum diyor. Aradayım, araftayım diyor. Anlatabildim mi? Ve diyor zaten diyor bak diyor ben eşimi diyor fiziksel rahatsız diyor, psikolojik rahatsız diyor. Bunun da vicdan azabı bende var ve ben bu kadını diyor arkamda gözü yaşlı bıraktığım zaman ahını almaktan da korkuyorum diyen bir adam var burada. Ev hali bu. Buyurun alın. Anlatabildim mi? Böyle bir durum var yani. Öncelikle söyleyeyim size. Şimdi geçelim. Bakalım ikinizin arasındaki olacak durumlara bakalım. Bu kişi sizinle neler yapabilecek, neler yapamayacak onlara bakalım. Şimdi başka bir destemi alıyorum. Niyetlenin buraya. Şöyle bir ay içerisine niyet edeyim. Aranızdaki durumlar çözülecek mi? Ve ne yaşayacaksınız ikiniz birlikte? Ve bu kişi gerçekten sizi bu durumdan kurtarabilecek mi diyelim bakalım. Kurtarabilecek mi size? Şimdi arkadaşlar beni tanıyorsunuz. Ben tak 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 söylerim. Kimseye yalakalık yapmak için şey yapmam yani böyle işte yok beni takip etsinler, yok beni beğensinler diye değil. Ne görüyorsam onu söylerim. Dürüstçe, dobraca söylerim. Öyle masallar anlatmam kimseye. Yok böyledir de şöyledir de o olmuş da bu böyle gelmiş de. Çok izliyorsunuz, seviyorsunuz da öyle şeyleri toplum olarak. İnsanlar duymak istediklerini değil, duymamak istediklerini dinliyor. Çünkü duydukları zaman ağır geliyor onlara. Onlar diyor ki yok diyor böyle olacak diyor. Kendilerini bizim toplumumuz çok biliyorsunuz yani bu her zaman böyle doğru söylenen 9 köyden kovulur hesabı ama beni anlayanlar ve beni bilenler biliyor. Onun için böyle bir endişem de yok. Bakalım şimdi ne olacak. Şimdi bir çaba göstermesi lazım bu ilişki için. Öncelikle onu size söyleyeyim. Özellikle toprak grubu. Siz zaten diyor bakın bu üstteki o kişi alttaki sizsiniz. Şöyle yorumlayayım da anlayın. Şimdi zaten sen toprak grubusan sana sesleniyorum. Diyor ki kendine güven.
Tamam mı? Zaten kendi paranı kazanıyorsun. Kendi ayaklarında üstünde duruyorsun diyor. Bu aşk yaşadığın, yasak aşk yaşadığın kişinin sana verdiği bir emek yok diyor. Tamam mı? Burada bir kendine güvensizlik seziyorum. Bunu yapma kendine diyor. Kendine inan. Ayaklarının üzerinde duruyorsun zaten diyor. Ve sana diyor ki bırak senin için çabalasın bakalım ne yapacak diyor. Şimdi haberleşmeleriniz olacak. Fakat bunlar seni mutlu etmeyecek, tatmin etmeyecek. Tamam mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle de bak ateş elementi ise ki buradaki yasak aşk içinde olan ateş elementi dişil sensen, tamam mı? Burada neyi anlayacaksın biliyor musun? Seviyor mu? Sevmiyor mu durumunu anlayacaksın. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Ne kadar seviyorum dese de bir ateş elementine, bakın ben de ateşim, yükselenim su. İyi ki su olmuş. Yoksa çok acayip bir şey olurdu. Bana birisi gelip de seni seviyorum dediği zaman bu bir kelime olarak bana gelir. Ne sevgisi ya? Ya sen bunu bana bir ispatlasana, bir göster bakayım. Sen beni ne kadar seviyorsun, ne kadar çaba gösteriyorsun, beni ne kadar şey alıyorsun, ciddiye alıyorsun. Neyim ben senin hayatında? Şimdi burada size anlatmak istediğim de bu. Eğer ateş elementi ise diyor, bunun diyor seviyorum kelimesine değil çabasına bakacak diyor. Tamam mı? Bu kişi sizden şunu söyleyeyim, üçlü aşk ilişkisi çıkıyor. Zaman isteyecek ve kafanızdaki o soru işaretlerini de tek tek diyor cevabını verecek size. Bu zamana kadar alamadığınız cevapları alacaksınız bu kişiden deniliyor. Ve burada diyor ki, şimdi bu çok yalanlar söylemiş ve çok da yalanlar dönmüş. Bunu siz de biliyorsunuz deniliyor burada. Ve bu yalan söylediğini de kabul edecek. Evet diyecek ya ben sana yalan söyledim yani çıkamadım işin içinden diyecek. Bunu böyle yaptım diyecek. Kabul edecek. Onu size söyleyeyim. Ve çok üzüleceksiniz. Diyeceksiniz ki hayır yani bu kadar da olamaz diyeceğiniz bir durum olacak deniliyor. Bakın bu kişi, şimdi bazıları şöyle bir durum var. Özellikle de hayatınızdaki yasak aşk yaşadığınız kişi, bakın burada ben size söyleyeyim. Hava grubu, ateş grubusa diyor bunlar sizinle bir döngüyü kapatıp yeni bir döngü açacak. Yani o tarafı kapatıp sizinle mutlu aile kurma yolunda ilerleyecek olanları var diyor. Şimdi toplum veya onun yaşadığı alan, çevresi, arkadaşları, herkes diyor sizinle onun arasındaki haberleştiğinizi ve durumun daha devam ettiğini biliyor diyor ve sizi kötü gözle bakıyorlar diyor. Ve bu durumu yaratan kim? Sizin yasak aşk yaşadığınız kişi diyor. Öncelikle bunu toparlaması gerekecek bu kişinin. Ne olacak dediğim zaman da bakın diyor ortalık karışacak arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Nasıl karışacak biliyor musun? Şimdi öncelikle burada bana diyor ki yakalanmalar olacak. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Belki siz evlisiniz, belki de karşı taraf evlidir. Çok çok dikkat edin diyor. Bazı maddi sıkıntılar yaşayabilir. Dostum, arkadaşım diyerek diyor paylaşmayın her şeyinizi diyor. Biraz bir durumlar gizli kapaklı kalsın madem diyor bu işlere giriştiniz diyor. Özellikle de burada diyor ki bakın bir tartışmalar olacak, özellikle baba figürleri, belki siz evlisiniz belki de karşı tarafın ailesiyle deniliyor. Anlatabildim mi? Onun için biraz da diyor şunu yapmanız gerekiyor size diyor. Kendinizi düşünmeniz lazım. Çünkü böyle bir durum yaşandığı zaman bu kişi kendi ailesini, kendi durumunu, konumunu düşünecek diyor. Ondan sonra diyor sıkıntıya giren durumlar olacak diyor size. Ben size olacaklarla ilgili uyarıyorum. Siz diyor karar vereceksiniz diyorlar burada. Ben de size söylemek zorundayım. Yani çok çok dikkatli olun diyor burada. Çünkü sıkıntılı bir süreç içerisine girebilirsiniz diyor. Peki, şimdi burayı bir şifalandıralım. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun diyelim. Şimdi öncelikle o aklınızdaki kişinin bakalım şu anki sizinle ilgili düşünceleri ve kalbindeki duygular ve ne yapacakmış. Onlara da bakalım son kez. Ondan sonra bakalım. Şimdi
bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya gireceğiniz bir süreç olacak diyor. İkiniz oturup konuşacaksınız. Haberleşmeleriniz olacak diyor. Fakat bu haberleşmeler olurken de temin ne dedim, çok dikkatli olun diyor. Bazı şeyler diyor açığa çıkabilir diyor size ve şimdi iki kişi diyor burada diyor bir şeyleri sil baştan yaşayacak diyor size ve aile kurmak için, birlikte olabilmek için diyor. Şimdi bu süre içerisinde de bazı pişmanlıklarınız da olacak ama diyor artık diyor eskisi gibi durumlar olmayacak diyor. Bir şeyler değişecek. Çoğunuz da arkanızdan döndürülen işleri anlayıp diyor kendi hayatınıza devam edeceksiniz. Değiştirip dönüştüreceksiniz diyor. Hayatınıza başka kişiler girecek ve yeni başlangıçlar olacak diyor. İkiz ruh alevlerinizle karşılaşacaksınız ve burada bana deniliyor ki bir şeyleri diyor ego ve narsist yapıda olan kişilere anlayışlı olmayacaksınız diyor ve size diyor ki terk edeceksiniz bazılarınız diyor. Belki de bu durumlar yaşanmıştır ve yeni bir başlangıca da adım atmış olabilirsiniz bazılarınız da diyor. Size uyana her zaman dediğim gibi alın, kabul edin. Uymayanı evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tschüss.